günde kişi başı 50 euroya falan gezebilirsiniz. Zamanında savaşlardan dolayı kayıplar verilmiş ki arkamda gördüğünüz bir anıt var. Oo, çok güzel. Rusya, Ukrayna, Avrupa hepsinin karışımı var gibi burada. Şimdi Mert'le onu konuşuyorduk. Yani ekmekler bile o kadar güzel ki yani huzur bulmak için bence burası çok güzel bir yer çıktı. İşte Avrupa'nın özeti böyle aslında. Bir şişe su mesela bu 3 zloty'ye geliyor. O kadar huzurlu ki bakın, trafiğe kapalı, çıkmıyor buralarda, hep böyle. Tek hakkım vardı ketçap. Çok güzel. Yurt dışında en sevdiğim şeylerden bir tanesi de böyle gidip şehri tepeden izlemek. Buraya gelen bir Türk'ün aç kalması imkansız. Herkese Polonya'nın kalbinden, başkent Varşova'dan selamlar. Ben Deniz Pehlivan. Hatırlarsınız önceki bölümde bir akşamüstü yine bu meydana gelmiştik ve size bundan sonraki bölümde her şeyi daha kapsamlı anlatacağımı söylemiştim. Bugün benim Polonya'daki ilk günüm olarak düşünebilirsiniz ve bugün başıma gelen, yaşayacağım her şeyi size baştan sona göstermek istiyorum. Bu arada hızlı bir anekdotla başlayalım. Şurada bir sarı bina görüyorsunuz. İşte onun çatısında benim evim var. Evimi şehrin tam kalbindeki meydandan tuttum. Burası Old Town, yani Eskişehir merkezindeki tarihi meydan olarak biliniyor. Buradan itibaren gezimize başlayacağız. Varşova zaten öyle çok büyük bir kent ama gezilip görülecek şey anlamında çok da zengin değil. Neden? Daha çok müzelerle, yani bizdeki Ankara gibi düşünebilirsiniz. Krakow'u da İstanbul gibi düşünebilirsiniz. Ben bunların hepsine sırasıyla zaten gitmeyi planlıyorum ve size de hepsini anlatacağım. Yaklaşık olarak 2-3 hafta boyunca Polonya'yı gezeceğim. O yüzden bugünden itibaren size elimden geldikçe kapsamlı videoları yapmaya başlıyorum. Hadi bakalım, dünya turumun ikinci kısmı Avrupa'dan devam ediyor. Ne zaman döneceğimin belli olmadığı bir geziye Polonya'dan başlatalım. İyi seyirler. İşte efendim, hemen böyle gündüz gözüyle burayı görmeden olmazdı. Burası Eskişehir merkezim. Tam böyle meydanın olduğu yerde şehrin kalbi olarak biliniyor ve burada özellikle kışın Noel zamanı çok güzel etkinlikler düzenlenir, rengarenk oluyor ama yaz aylarında, şu an benim geldiğim dönemde de hava çok güzel olduğu için böyle dolana dolana gezebiliyorsunuz. Şu gördüğünüz bütün binalar 2. Dünya Savaşı'nda bombalandığı için yerle bir edilmiş. Akabinde 1950'li yıllardan itibaren birebir aynıları yapılmış. Bunları yaparken de önceki fotoğrafları çok kullanmaya çalışmışlar ama o kadar azmış ve zorlanmışlar ki birebir aynısını yapmaları yıllarını almış Polonyalıların. Ama şu düzene uyuma bakın ya. Yani hiçbir bina aykırı değil abi. Hani bir tanesi yanlış yapayım, işte çatısı şöyle olsun, kafama göre takılayım diyememiş. Şimdi buradan geziye başlayınca bir şey dikkatimi çekti. Herkes şu arka planda gördüğünüz deniz kızının orada fotoğraf çekiliyor. Hatta böyle gruplar geliyor, turlar, hepsi bunu bakıp gidiyorlar. Başka hiçbir şeye bakmıyorlar. Bu deniz kızı şehir bombalandığında 1850 yıllardan beri ayaktaymış ve hiç yıkılmamış, zarar görmemiş. Bir nevi şehrin ayakta kalan simgesi, sembolü olmuş. Öyle diyor, okudum internette. Bir de bak şurada Museum Warszawy yazıyor ya. Burası da Varşova Müzesi ama ben buna girmeyeceğim. Bunun daha güzeli var birkaç yerde. Öyle yazmışlar. Uprising Museum diye geçen bir yer var. Oraya götüreceğim sizi, bir de parka. Hakkımı ondan yana kullanmak istiyorum. Bir süre sonra zaten müzede çok sıkıyor. Birçok arkadaşıma sordum. En güzellerini bana önerdiler. Şimdi açım. Hadi gelin sabah kahvaltısı yapalım. Şöyle sokaklardan kaybola gidelim. Polonya'da biliyorsunuz, önceki bölümde de söyledim, Rusya-Ukrayna savaşından sonra birçok burada Ukraynalı görüyorsunuz. İnanılmaz kibar, naif insanlar. Ben dün akşam da şöyle biraz dolaştım. Polonya'nın insanlarını çok sevdim. Gençler oldukça eğitimli. Ve bir tane kavga oldu dün gece. O da bizimkiler sokağın ortasında kavga ettiler. Birbirlerine vurdular ve polis geldi. Sonra ben ayrıldım oradan. Düşünün yani. Yemin ederim şahit olmasam bu duruma size bu videoda bunu söylemem. Ya biz çok gerginiz ya da bilmiyorum işte. Neyse. Hadi kaybolalım. Şimdi biraz da ülkenin ekonomisinden bahsetmeden gezmek olmaz. Ekonomiden kastım, önce kurla başlayalım. Sonraki videolarda yaparız. 1 doların, euronun 4
Polonya zlotisi olduğunu söylemem gerekiyor size başında videonun ki bundan sonra her seferinde çevirmekle uğraşmayalım. Polonya Avrupa Birliği'nde ve Schengen'de olmasına rağmen euro kullanmıyor. Kendi parası olan zloty'yi kullanıyor ve burada birçok yerde arkamda gördüğünüz gibi Carrefour'u görüyorsunuz ve hızlı bir şekilde Old Town'da özellikle alabiliyorsunuz. Ne isterseniz içeride var. Fiyat olarak söyleyecek olursak bir şişe su mesela bu 3 zloty'ye geliyor. Genelde fiyatlar bu şekilde. Şimdi geldiğim yerde şehrin en önemli noktalarından birini gezdireceğim sizlere dostlar. Burası yaklaşık 1540'lı yıllarda yapılmış bir ana kapı. Şehrin kapısı ve Venedikliler tarafından yapılmış. Buradan itibaren içeriye girdiğinizde işte zamanındaki o eski şehrin olduğu bölgeye ulaşıyordunuz. Az önceki meydan, evlerin olduğu yerlere ve burası bir ticaretin beşiğiymiş. Hatta şöyle ki aslında Polonya'da başkent önceden Krakow'muş. Sonra Varşova olmuş. Hadi gelin o meşhur kapının olduğu yere geçelim. Çok keyifli bir yermiş. Ve o kadar huzurlu ki bakın trafiğe kapalı çıkmıyor buralarda. Hep böyle. Bütün o surları da kiremitten taşlarla yapmışlar. Şimdi arka planda görüyorsunuz yani o kadar düzenli bir bölgeye geldim ki şu anda. İnsan Latin Amerika'daki, Orta Amerika'daki o kaostan sonra böyle yerlere geldiğinde biraz böyle sakinleşiyor. İnsanlar da öyle zaten. Yani hiç ses yok, gürültü yok. Çocuklar bile ağlamıyor. Tabiri caizse öyle derler ya. Bulunduğumuz yerden geziye başladığımızda insan şunu da çok net fark ediyor. Her yer yeşillik, kuş sesi ve hiçbir araç yok Eskişehir Meydanı'nda. Huzur bulmak için bence burası çok güzel bir yer çıktı. Ben bu Avrupa gezisinde size bunun gibi çok yer göstereceğim ve İnşallah sizlere de bazı konularda ilham olacak detayları hep birlikte keşfederiz. Çok acıktım. Hadi artık yemek yemeye gidelim. Bu ülkelerde şimdi kahvaltıyı nasıl yapacaksınız? Hadi geldiniz. Klasik zeytin peynir arayacaksınız. Tabii ki yok. Böyle hep kafe işte noktaları var. Kahve içebileceğin işte Costa Cafe var, Starbucks var vesaire. Bu ülkelerde yine genel kahvaltı kültürü de kruvasan, kahve vesaire ama Polonya bu konuda biraz daha zengin. Dün akşam mesela yemek yedim, ekmek falan geldi. Hani hoşuma gitti ve tadı direkt bizdekine birebir aynı. Ve bununla beraber hamur işi ürünleri de yapan böyle çok güzel farklı restoranları var ama onları yani gün içinde yine deneriz. Benim amacım size böyle yerlere geldiğinizde hani nasıl gezilir, tam nasıl hazırlanılır onları göstermek, rehber olmak ve benim şahsen size bir önerim daha var. Böyle bir geziyi yapsanız günde kişi başı 50 euroya falan gezebilirsiniz. Ki şu an Türkiye'de de 50 euroya anca gezersiniz. Ben şu an kişi başı 50 euroya Polonya'yı gezebilirim mesela yaklaşık olarak. İşte size bunu göstereceğim bugün bir yandan da. Bize bir elimde telefon var böyle. Bir elimde YouTube hemen. Böyle eski usul fotoğraflarını çekilen bir makine koymuşlar. Fotoğraf makinesi. Acaba baskısını merak ettim. Nasıl bir şeymiş? Ha, haberini yapıyor senin kağıda baskı olarak. Ha. Şöyle oluyor. Konsept muhteşem. Yeah, exactly. Is it in Polish or English? Polish. Polish. This is souvenir. Ha. Polonyaca demiş. Can I get one more copy of this? Yes. Çok mantıklı. Baskı olarak sana satıyor bunu. Beğendim. Girişimcilere duyurulur. Dostlar arkamda bir tane exchange ofis görüyorsunuz. Dün gece ben bayağı bir yere baktım ama denk gelmemiştim. Bunu niye söylüyorum? Hani dedim ya ülkenin para birimi euro değil, dolar değil, zloty. O yüzden normalde uzun kalıyor olsaydım ya da kredi kartım çok olmasaydı gidip para bozdururdum. Ama öyle ki her yerde kredi kartı geçiyor. Zaten cash diye yani nakit diye sormuyorlar bile. Hani
Euro ve Zloty kur farkı da olabileceğinden dolayı fazla da para kalabiliyor ya bazen cebinizde. Bundan dolayı bozdurmak istemedim ama biraz uzun kalırsanız mesela böyle yerlere geldiğinizde direkt para bozdurmanızı öneririm. Yoksa kredi kartıyla, ki eğer kredi kartından yurt dışı harcamanıza uçak mili veren o kredi kartı firmaları var ya, onlardan birini kullanıyorsanız çok daha rahat edersiniz. Benim mesela yüz binlerce milim oldu böylece. Size de bir fikir vermiş olayım. Hala kahvaltı yapacak bir yer bulamadım. Gez gez bitmiyor şehir. Her mahallesinde bir şey arıyorum şu anda. Avrupa'da çok güzel böyle patates alabileceğiniz duraklar var. Yani yemek konusunda çok zengin olmadığı için böyle pratik şeyleri fast food gibi düşünün. Böyle alıyorsunuz abi. Thank you. 16'ya ödedim ben mesela. Kredi kartı direkt dışarıda. Dediğim gibi hiç nakit kullanmıyorum neredeyse. Ekleyelim bakalım nasıl bir şey gelecek. Bir de burada bu ülkelerin çoğunda mesela ketçap, mayonez, işte hardal seçmek istiyorsun ya, bir hakkın oluyor. Ona ekstra para istiyorlar. Neredeyse hepsine geçerli bu. Şöyle bir yere oturdum, park gibi. Mis gibi patates kızartması kokuyor. Bakalım tadı nasılmış. Tek hakkım vardı ketçap. Çok güzel. Bugünkü kahvaltımız. Az önce bir tane kızı göstermiştim de fotoğraf çekiniyordu insanlar. Beni kamerayla gördü. Seni dedi çekeyim dedi. YouTuber olduğumu söyledim. Abi sistem çok güzel. Böyle bir eski usul kamerayla sizi çekiyor. Akabinde anında şöyle eski kağıtlardan bir tanesine basıyor ve anınızı ölümsüzleştiriyor. Siz de işte birkaç euro veriyorsunuz kendisine. Hatta hesabının ismi de şurada. Şuradaki Old Press, Instagram'dan da bakabilirsiniz. Kız Ukraynalıydı. Dedim hani ben yine de parasını ödemek istiyorum. Yani hiç öyle para konuşmadı. Direkt dedi. Hatta benden dedi sana şöyle şu şekilde dedi. Böyle Old Town'u da alarak güzel bir fotoğrafını çekeyim dedi. Anısı kalsın dedi. Ve anısı kalacak. Hadi bakalım. Şimdi meşhur İstiklal caddelerine doğru gündüz gözüyle yürüyelim. Çarşı pazar dolaşırız beraber. Abi bizde de artık çok yaygın kullanılmaya başladı. Marto özellikle. Akabinde gelen diğer markalar da var Türkiye ama yıllardır zaten bu Martı modelindeki bisikletler Bolt olsun, Lime olsun kullanılıyordu Avrupa'da. Ben de şimdi oraya kadar yürümek yerine bunlardan bir tanesini kiralayacağım. Uygulamam var zaten. Direkt kredi kartımdan da çekecek parasını. Biraz üşengeçlik yaptım. Bir de böyle çok zaman harcamak istemiyorum yürüyerek. Çünkü bugün gideceğimiz çok fazla yer var. Hadi bakalım Bolt'ta gezelim. Şimdi biliyorsunuz Paris'te bu araçları kullanmak yasaklandı. Çünkü kurallara uymadığınız zaman çok ciddi sıkıntılar olabiliyor. Bunu birkaç kez şimdi yolda ben deneyimledim. Doğruymuş. O yüzden eşeğe sağlam kaza bağlayarak dikkatli bir şekilde şu yollardan geldim. Bir de buna verdiğim para şehrin Eskişehir merkezinden Chopin heykeline kadar ki olan yere 15 zloty verdim. 10 numaraydın. Bence Martı'dan daha iyi ürün kalitesi olarak. Şimdi buraya niye geldik? Burada dünyada görebileceğiniz en nadide, Avrupa'nın da en büyük parklarından bir tanesi var. Orayı gezmeye geldik. İşte bu parkın ismi Lazienki ve girişinde de Chopin'in devasa bir heykeli sizi karşılıyor. 77 hektarlık bir alana kaplıymış. 10.000'den farklı bitki varmış burada. Hatta bazı günler ve saatler burada piyano eşliğinde müzik dinletisi oluyormuş. Ama benim şansıma şu anda yok ki, burada olsa çok güzel olurdu. Ortam harika çünkü. İşte Avrupa'nın özeti böyle aslında. Az önce parkın girişinde bir tane büfe görmüştüm. Kahve yapıyordu. Çok güzel kahve kokuyordu. Bir tane aldım. 10 numara kahve. Buna 15 zloty ödedim. Ve adam şeyi söyledi. Bu heykelin olduğu yerde pazar günleri 12 ile 4'te iki farklı bir dinleti oluyormuş. Demiştim de piyano eşliğinde böyle güzel bir pazar keyfi yaparlarmış. Bir daha eğer siz gelmek isterseniz, buralar yolunuz düşerse aklınızda bulunsun. Pazar günü böyle bir yerde güzel bir müzik şölenine keyfini çıkarırsınız. Vallahi o kadar güzel bir andayım ki şu an. Havam çiçek. Keyfimiz yerinde. Birazdan şöyle aşağıya doğru parkı keşfetmeye başlarım. Abi parkın içini gezmeye başladık. O kadar büyük bir park ki burası. Saatlerce gezseniz zaman yetmeyebilir. Böyle içeride çok tatlı göletler var, yürüyüş parkurları var, kafeler var.
Ben de nereden çıkacağımı merak ediyorum. Bakalım, dolaşmaya başladım. Birkaç saat sürecek muhtemelen. Ha, bu oradan işte. Oo, balıklara bak. Abi bu ne? 30 kilo var. Abi parktan çıktık şimdi. Çok sizi Polonya konusunda üstadlardan bir tanesiyle Mert'le tanıştırayım. Mert'le beraber Merhabalar. geziyoruz. Polonya'nın rehberi diye onun da bir Instagram hesabı var. Bakarsınız yaklaşık 1,5-2 saattir geziyoruz. Hiç video çekmedim. O kadar çok şey anlattı ki biraz toparlamam gerekti. Hatta şu anda bulunduğumuz yerde yani onların Atatürk'ü. Evet. Ve o kadar bu ülkede zamanında savaşlardan dolayı kayıplar verilmiş ki arkamda gördüğünüz bir anıt var. İçeride de sönmeyen ateş var. Burada vakti zamanında isimleri dahi bilinmeyen bu ülkenin insanları adına yapılmış bir anıtmış. Askerler normalde burada saat başlarında nöbet değişimi yapıyorlar. Biz ucundan kaçırdık, çekemedim onu. Hani o yüzden siz gelirsiniz, duraklarınızdan bir tanesi burası olursa gelin, bu nöbet değişimine de şahit olun. Bir de bu ülkeyle ilgili tarihi anlatacak çok fazla şey var. Onlara girmek istemiyorum. Onu Mert'in hesabından bakarsınız. Gerçi beraber Mert'le bugün gezerken size yine aktarımda yaparız ya, gördükçe. İnşallah. Mert'le şimdi çıktık yola. Polonya'yı karış karış aslında şimdi öğrenmeye başlayacağız. Yerel bir şey yiyelim dedik. Enteresandır ki hani yakında birçok ülkeye nazaran demiştim ya, mutfak olarak Polonya mutfağı zengin. Buraya kadar gelmişken de böyle Polonya mutfağının farklı tatlarını deneyeceğiz. Şimdi güzel bir yere gidiyoruz. Bu arada Mert, burada ne yapıyorsun? Turist rehberi. Ayaklı Türk rehberi buldum desem yeridir. Çünkü böyle yerlere geldiğinde insan daha doğru yerden ilk ağızdan birçok bilgi öğreniyor. Mesela biraz önce kendisiyle Mert'le ülkenin ekonomisinden de falan bahsettik. Bu ülkedeki insanlar 2700 2700 lira şu an. 2700 civarı. hiçbir şey abi. Şimdi bak bir yemek yiyeceğiz zaten 90-100 lira ödeyeceğiz. Bir günlük şey gelirleri aslında. Hani bu satın alma gücüyle ilgili ileride ben yine video yaparım ama yani gittiğimde size de birçok yere ekonomisini de göstermeyi seviyorum. Lakin Polonya'da bence şu ana kadar anladığım kadarıyla ekonomi anlamında işler hiç de uzaktan davulun sesinin güzel geldiği gibi değil. Zorlaşmış. Dostlar, Mert'le şimdi yine Old Town bölgesine geldik. Artık acıktık, güzel bir Polonya yemeği yiyelim dedik ama ilk söylediğimiz bir yemek vardı. Domuzlu olduğu için söylemedik. Onun yerine neydi o, bildiğin gulaş mıydı? Yok. Sosisli ve yumurtalı bir ekmek içine yapılan bir çorba. Jurek denilen. O işte Romanya'da da yapıyorlar. Böyle ekmeğin içinde bir yemek aslında. Ama domuz var diye tercih etmedik. Böyle oturduk şimdi, önce bir Çok kalorili. tavuk suyu çorbası içiyoruz. Dur bakayım tadayım. Biraz yağı fazla sanki ya. Yağ içinde yüzüyor gibi. Evet. Bu arada bu kaç para? 25 zloty mi? Afiyet olsun. 22. 5 euro falan. Oo, çok güzel. Yağlı ama çok güzel. İçindeki de makarna gibi değil, noodle gibi sanki, böyle ince. Nedir yani ya? Noodle kullanmaz. Kendi yapar. Evet. Bayıldım. Güzelmiş. Şimdi arka planda görüyorsunuz prognimiz geldi. Bir de et tartar geldi. Aslında bildiğiniz normal bence tartar klasik. Önce onu yemeyeceğim. Tartarla başlıyorum. Tostlar. Ben başlıyorum. Limon da sıkmak gerekiyor mu buna? Olabilir. Limon da getirmişler çünkü. Şöyle gülün üstüne hafiften tattırdık. Başka ne var burada? Yumurta sarısı var herhalde şurada. Bir salatalığın içine koymuşlar. Yanında da böyle farklı farklı soğan, Turşu. zeytin mi yoksa şey mi? Zeytin. Evet, tadalım. Bildiğimiz tartar. Çok meşhurmuş. Somonunu da yapıyorlar değil mi bunu? Aynen. Aslında çiğ et bu. Çok az ateşte bekletilmiş. Ama başarılı. Şimdi Mert'le onu konuşuyorduk. Yani ekmekler bile o kadar güzel ki hani buraya gelen bir Türk'ün aç kalması imkansız. Ekmekle doyabilir. Ekmekle doyarsın. Yani bak şöyle bir yumurta gelmiş. Bandım yumurtaya. Bildiğiniz
Bizdeki ekmeğin aynısı ve sıcacık. Köy ekmeği. Köy ekmeği. Bizdeki köy ekmeğine benziyor. Evet. Ya bildiğiniz mantının içerisinde işte ıspanak, peyniri. peynir, soğan, kimisi etli ama etliler genelde ham ya da işte pork oluyor yani domuz. Güzel ama ya. Güzel güzel. Güzel güzel. Bununla bile doyarsın. Ama doyurmayacak gibi geliyor. Doyuracak bir ürün ya. Şimdi güzel yemeğimizi yedikten sonra enerjiyi aldık. Burada hayat o kadar yavaş akıyor ki trafik bile oldukça az. İnsanların bir acelesi yok. Hatta Mert'le onu tartıştık. Ya dedim burada insan dedim hiç acele edeceği bir durum yok dedim. Trafikte de çok sakinlermiş değil mi? Çok. Gereğinden fazla. Öyle ki acele etmedikleri için böyle ışıklarda bile bekliyorlarmış. Yemek Telefonlara bakıyorlar. telefonla mı oynuyor? Telefonlara bakmaktan gitmeyi unutuyorlar. Ama burada mesela Polonya, Varşova'ya gelsen arabalık ya da işte metro da var burada. Kullanmaya bile gerek yok. Yürüyerek birçok yere gezebiliyorsun Evet, ya. evet. O konuda biraz avantajlı. Yani ben sabahtan beri Şehir iç içe geçtiği için yürüyerek birçok yere ulaşım imkanı var. ya zaten buraya da dedim ya hani videonun başında da gelecekseniz ama burada acele edip böyle paldır küldür her yeri görmeye çalışacağınız bir durum yok. Çok böyle minimal ama aynı zamanda aradığınız birçok şeyi bulabileceğiniz bir aslında kent. Aynı zamanda küçük bir kasaba. Aynen öyle. O hissiyatı da var. Şimdi yemekten çıktık. Böyle arka sokaklarda dolaşıyoruz. Buralarda farklı yerlermiş. Burada katedralden düşen bombalamalar sonucu düşen çan Tarihi parça çan. bir araya getirilmiş. Bu şekilde burada sergileniyor. Aa normalde bu parçalanmış ve birleştirilmiş mi? Evet. Zaten kırıkları görebilirsiniz. Aa evet. Şöyle göstereyim gençler size de. Bu da onların Katedralde bir çan kulesi var ve o çan kulesinden düşüp daha sonra birleştirilerek buraya konuluyor. Vaftizci Yahya Katedrali. öyle mi? İsmi ne? Vaftizci Yahya. Neden ya? Saint Jean. Yani. Hay Saint Jean. Tamam şimdi oldu. Ben de hayırdır demiştim. Aynen. 1944 yılında burada Nazilere karşı ayaklanıyorlar. Şehrin birçok yerinde de bu duvarda göreceğiniz üzere barikada yazıyor. Yani barikat değil mi? Kurulup Nazilere karşı ayaklanmanın başlatıldığı yerlerde bu şekilde tablolar mevcut. Hatta öyle ki bu az önce gezerken denk gelmiştik. Onu çektim mi tam hatırlamıyorum. Böyle bir çocuk heykeli vardı küçük. Evet. O çocuklar bile bu barikatın kurulmasında destek çıkmışlar. Çocuklar da Sembolize olacak birçok şeyi de bu Old Town'da Eskişehir merkezinde kullanıyorlar özellikle ve hala günümüzde bile bunun izlerini görebiliyorsun. Hem fotoğraflarda hem hikayelerde hem tarih kitaplarında ama çok zor dönemler geçirmişler. Aslında burası bir nebze şey gibi ya bana hissettirdi işte Rusya, Ukrayna, Avrupa hepsinin karışımı var gibi burada. Evet. Mesela Çok fazla benzerlik var. Rusça, Ukrayna dili, Lehçe bunların hepsi birbirine yakın. Hatta Slavik. Lehçeyi birçok Ukraynalı direkt anlayabiliyormuş diye biliyorum değil mi? Çok kısa bir süre içinde akıcı konuşabiliyorlar. Hatta ben birkaç yerde Mert'e söylemiştim. Ya dedim bunların dili dedim Rusça dedim. Yok dedi işte bu Lehçe. O kadar karışıyor ki yakın ki bendeki algısı. Bunu da canlı canlı şahit olduk. Şimdi sizi harika bir yere gün batımı izlemeye götüreceğiz. Hadi bakalım gidelim. Yurt dışında en sevdiğim şeylerden bir tanesi de böyle gidip şehri tepeden izlemek. Mert şimdi birkaç işi var onu halletmeye gitti. Dedi Deniz seni güzel bir yere yönlendireyim dedi. Bu otelin çatısında çok güzel Varşova manzarası varmış. Çok da güzel bir rooftop bar varmış. Hadi çıkalım. Şimdi otelin içine girdim. Bir tane asansör ayrılmış. 33 kat çıkacağız. Rezil oldum ya. 33 değilmiş. 19'muş. Yanlışlık oldu orada. Aşağı indik bir daha çıkacağız. Kızın biri yönlendirdi bakalım. Şimdi böyle arkamda koca gökdelenler ve arka plandaki manzarayı görüyorsunuz. Kendime bir tane Aperol Spritz söyledim. Bu 50 zlotiydi. Gün batımını bekliyorum. Şu anda çok güzel bir gün batımı oldu. Şehri tepeden izleyebileceğiniz. Bunun gibi daha birçok gökdelenin tepesinde rooftop barlar var. Gelip bir şeyler içiyorsunuz. Mesela benim az önce içtiğim şey 50 zloty falandı. Yani işte doğa yok. Bana sorarsanız gün batımı konusunda ama yine de bir alberisi var. Burada şu anda yaz dönemindeyiz. O yüzden akşam oldukça geç oluyor. Beyaz geceleri size inşallah Kuzey Avrupa gezimde göstereceğim. Onun da ayrı bölümlerini yaparım ama burada bile akşam 9-10 gibi oluyor. Böyle şimdi kendimi sokaklara attım. Serseri mayın gibi dolaşıyorum.
Günaydınlar. Dün erkenden uyumuşum. Hiç kapanış videosu dahi yapamamıştım. Şimdi de erkenden uyandım. Size bugün yeni bir bölüm hazırlayacağım. Yine akşama kadar yiyeceğiz, içeceğiz, gezeceğiz. Polonya'yı anlamaya çalışacağız. Şu ana kadar gördüğünüz gayet düzenli, temiz, yeme içme konusunda zengin, pırıl pırıl bir ülke. Yine Doğu Avrupa ülkelerine nazaran bir tık pahalı olsa da Batı'ya nazaran oldukça bence uygun olduğunu düşünüyorum. Açıklama kısmında zaten detaylı olarak hepsini size aktaracağım. Şu ana kadar yüzümdeki gülümsemeden de anlayacağınız üzere oldukça keyifli giden bir gezi oluyor. Zaten bundan sonraki bölümlerde de yine sizlerle hepsini paylaşırım. Şimdilik bu videoya son veriyorum. Sonraki bölümde ki aslanı çekmeye gideceğim. Size güzel bir bölüm hazırlayacağım. Orada görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.